Şimdi bu duygusu sönmüş insanların yaşadığı en büyük durum tükenmişlik sendromu. Duymuş muydunuz bunu? Yani dünyada cesedini eğlendirmek için lezzetleri tadıyor, tüketiyor. En son diyor ki bütün lezzetleri tükettim, beni tatmin edecek hiçbir şey yok diyor, ondan sonra tükendim diyor. Tatmin edecek derken meseleyi anlatmadan önce iki kelime söyleyeyim. Doymak, tatmin olmak. Tekrar edelim. Doymak, tatmin olmak. İkisi çok farklı şeylerdir. Mesela ben bazı akşamlar acıkıyorum. Böyle ağır bir şey yemek istemiyorum akşam. O yüzden ne yapıyorum? Biraz yoğurt alıyorum şöyle yarım kase. İçine de yulaf koyuyorum. Yulafı biliyorsunuz değil mi? Yulaf adamı zayıflatır. Niye? Yediğin için değil yani. O kadar tatsız tutsuz bir şey ki hayattan soğuyorsun, ondan sonra zayıflıyorsun. Yulaf öyle bir şey yani. Biraz yoğurt alıyorum, biraz yulaf koyuyorum. Onu yiyorum. Yulaf da doyurucu bir şeydir yani böyle. Doyuyorum ama tatmin olmuyorum. Bak doyuyorum. Yani bir şey daha versen almayacak. Sporcu arkadaşlar bilir ha, Ömer, siz profesyonel sporcusunuz. Anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi, değil mi? Doyuyorsun ama tatmin olmuyorsun. Hala böyle içinden bir ses geliyor. Ah, yağları şuralardan damlayan tantuni. Allah Allah. Nereye baksan tantuni görüyorsun ya. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevda. Tantuni yeseydim ne olurdum? Tatmin olurdum. Yulaf yoğurt yiyince sadece doydum. Arada dağlar kadar fark var. Blade diye bir film vardı, hatırlar mısınız? Vampir bir adam. Ama diğer vampirlere savaş açmış. Hepsini doğuruyor böyle. Hani doğuda avara oynuyorlar ya bıçakla. Onun gibi düşün. Vampirleri doğuruyor, indiriyor böyle Blade. Ama kendisi insan kanıyla beslenmiyor. Ne alıyordu hatırlıyor musunuz? Bir serum alıyordu böyle pıst diye ağzına. Sonra diyordu ki bu serum beni doyuruyor ama tatmin etmiyor. Yani doyuyorum ama hala çok kan istiyorum diyordu. Bir örnek oldu mu? Biraz garip bir örnek mi oldu? Dünya aynı böyle. Bak doyurur dünya. O an böyle kafanı bir şey yapar, doyurur yani dünya. Ama gözünü açtığın anda tatmin olmadığını hissedeceksin. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden dünyadaki bir şeyleri tükettiğinde geçici olarak doyabilirsin. Ama asla tatmin olamıyorsun. Çünkü tatmin olması gereken cesedin değil, ruhun. Dünyada da şu an yaşanan hadise tükenmişlik sendromu. Bir tanesi öyle diyor. Diyor ki abi diyor, bütün lezzetleri bitirdim diyor. Zaten gayrimeşruttaki arkadaşlar onu bütün lezzetler zannediyor. Bütün lezzetleri tükettim diyor. Haramda bile girmediğim lezzet kalmadı diyor. Bitti diyor. Dünyada bana heyecan veren hiçbir şey yok diyor. Senin dünyada tattıklarının toplamının adı kuş yemi. Senin tatmadığın öyle lezzetler var ki insanlığın içerisinde. Onları keşfedememişsin ve bütün lezzetleri bitirdiğini iddia ediyorsun. Bekleme, anladın değil mi? Maneviyatın, ruhun içerisinde öyle gömülü lezzetler var ki onları tatmayıp dünyada bitirdiğin lezzetleri dünya bitti zannediyorsun. Maddi lezzet tükeniyor. Tadacak bir şey kalmayınca adam neyi tatmaya çalışıyor biliyor musunuz? Maalesef ölümü tatmaya çalışıyor. Ya hadiseler sıralı şekilde böyle gidiyor. Bunu tattım, bunu tattım, bunu tattım. Hiçbirisi beni tatmin etmedi. Ruh bir de var ya. Ruh sonsuz ya. Yani ruhun tatmin mekanizması nasıl? Sonsuz. Neden? Ruhu muhatap edeceğin Allah sonsuz çünkü. Kalp sonlu mu sonsuz mu? Sonsuz. Kalp niye sonsuz? Kalbin seveceği Allah sonsuz çünkü. Ya sen sonsuzla zor tatmin olan bir kalbi dünyadaki şeylerle doyurmaya çalışıyorsun. Doymuyor bile Mehmetcan, bırak tatmin olmayı. Doymuyor bile ya. Anladın değil mi? Kalp niye sonsuz? Seveceği Allah sonsuz. Ya böyle bir kalbi sen cesedini biraz giydirdim, biraz gezdirdim diyerek tatmin etmeyi bile bırak. Doyurman bile mümkün değil. Ondan sonra adam onu tattım, onu tattım, onu tattım. Hiçbirinden lezzet alamadım. Bir de neyi tatayım diyor. Ölümü. Öyle gidiyor değil mi bu işler? Maalesef öyle gidiyor. Ondan sonra da Allah muhafaza insanlığın içerisindeki o derin lezzetlerin hiçbirisini tatmadan Allah Allah gözlerini kapayıp gidiyor. Ayşe annemiz anlatıyor, diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken yorulduğunda veyahut ayakları şiştiğinde yere oturup namaz kılmaya devam ederdi diyor. Ya bu nasıl bir lezzet ya? Gece ibadeti ha bu. Farz namazı bahsetmiyorum. Teheccüde yani. Ya bu nasıl bir lezzet yani? Neyin lezzeti çıkıyor oradan yani? Ayaklar şişene kadar, yorulana kadar namaz kılmak ne demek? Bunun içinde nasıl bir lezzet var? Ve bu lezzeti ok yönüyle gösteren şahıs Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir lezzeti tatmayınca insan diyor ki bu hayatta tatmadığım lezzet kalmadı diyor ya. Bir tanesi de yine şey diyor. Antalya'ya gittim diyor, sevmedim diyor. Hanım ısrar etti diyor. Bursa'da bir daha köyüne gidelim dedi diyor. Ev kiraladım, bungalo diyor. Onu da sevmedim diyor. Yani ne yapsam lezzet alamıyorum diyor ya. Bitti diyor. Dünyada lezzet alamıyorum diyor. Allah Allah. Alamayacaksın da. Neden alamayacaksın? Çünkü yatırımını cesede yapıyorsun. Hasta olan neresi? Ruh.
Bir süvarinin bir ata bindiğini düşün. Süvari ruhumuz, at da nefsimiz. Sen o atı besleyerek süvariyi doyurabilir misin? Doyuramazsın. Başka bir şey söyleyeyim. Atın yemiyle süvariyi doyurabilir misin? Atın yemi nerede? Ya ahırda ya çayırda. Süvarinin yemi nerede? Oo, şöyle lezzetli masalarda. İkramlı masalarda, muhabbetli masalarda. Sen atı besleyerek süvariyi doyuramayacağın gibi cesedi besleyerek ruhu tatmin etmen, doyurman mümkün değildir. Mümkün değildir. Allah Allah. Şimdi bir örnek verelim. Şimdi toprağın altında karanlıkta kalmış bir tohum düşünün. Bir de kabuğunu çatlatmış. Karanlık topraktan yukarı çıkmış, meyve vermiş bir tane ağaç düşünün. Şimdi bu karanlıktaki toprağın altında karanlıktaki tohuma soruyoruz. Diyoruz ki, ey tohum hayat nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya? Tatmadığım lezzet kalmadı. Bak öyle değil mi? Öyle diyor değil mi şimdi? Ya onu görmüş ya. Dar kabuğun karanlık toprağın altı. Ne diyor tohum? Tatmadığım lezzet kalmadı. Görmediğim, yaşamadığım hayat kalmadı. Yanımdan ne tohumlar geldi geçti değil mi? Tam gayrimeşru lafları böyle. Sıkıldım diyor, bıktım diyor. Şimdi bu konuşmayı şu ağaç duysa ne yapar? Güler ya, çıldırır ya. Der ki, kabuğun içerisinde, karanlık toprağın içerisindeki hayatı hayat ve lezzet zannediyorsun. Püh, aldanmışsın der. Ve bu ağaç ne der biliyor musun? O kabuğunu yırtıp çatlattıktan sonra toprağın üstüne çıkınca güneşin arkadaşlık ettiği, yağmurun seni okşadığı, kuşların sana şarkı söylediği, çimlerin sana masaj yaptığı, toprağın sana dayelik, annelik ettiği öyle bir hayat var ki sen delisin dostum, çıldırmışsın, kabuğun içerisindekini lezzet ve hayat zannediyorsun der. Tohumun kabuğunu yırtması ne demek biliyor musun? Bizim bu takıntılı dünya hayatımızdan kurtulmamız kabuğu yırtmak demek oluyor. Evden işe, işten eve, mutfaktan affedersiniz tuvalete, tuvaletten mutfağa. Böyle bir hayat reddedilmesi gereken bir hayattır. Bunu reddettiğin anda tohum kabuğu çatlatmış demektir. Çatlattıktan sonra da senin tadacağın lezzeti almayan birine tarif etme şansın bile yok. Allah Allah. Şimdi ben aynı bu anlattığım tohum örneği yaşayan çok adam tanıdım yani. Çok adam. Böyle gayrimeşrudan dönme çok arkadaşımız var. Çok muhabbet ediyoruz. Bu adamlar dönmeden önce söylüyorlar yani. Bu dünyada tatmadığımız bir şey kalmadı diyorlar. Bir de adamların kendilerini uyutmak için kullandığı uyuşturucuyu Türkiye laboratuvarlarında işlememişlerdir. Anladın mı? O kadar uyuşturucu kullanıyor. Neden kullanıyor? Çünkü tatmin olmayan duyguları uyuşturmak zorundasın. Bir insan neden uyuşturucu kullanıyor? Çünkü tatmin olmayan duyguları mecbur uyuşturacaksın. Baş edemezsin ki. Öyle bir viyaklıyor ki içeriden, öyle bir bağırıyor ki beni doyur, beni doyur. Senin bebeğin bağırmıyor mu? Bağırıyor, bu da bağırıyor. Doyur beni, inga inga diye bağırmıyor mu aç kalan bebek? Bu da bağırıyor. Doyur beni. Neyle? Allah'la doyur beni. Çıldırtıyor adamı. O yüzden bir duyguyu tatmin edemiyorsan uyutmak zorundasın. Ardından bu adam Risale-i Nur'la tanışıyor. Okuyor. Diyor ki hocam diyor Risale-i Nur'la tanıştığım gün benim doğum günüm diyor. Bak. Ne oldu? Ne değişti? Toprağın altında yaşadığım zannettiği hayatın kabuğunu çatlattı mı? Çatlattı. Toprağın üstüne çıktı mı? Çıktı. Kuşlarla, güneşle, ayla arkadaşlığa başladı mı? Başladı. Şu ulvi arkadaşlara bak. Toprağın altında arkadaşları kim? Yılan, çıyan, böcek. Ne olacak başka arkadaş? Allah Allah. Yani bir tohum toprağın altından çıkıp yukarıyı bir keşfetse, bir kez kafayı bir çıkarsa, bir daha onu 7 düvel birleşse toprağın altına girmeye ikna edemez. Öyle diyorlar öyle. Bu hakikatleri anlayan adamlar diyor ki reddediyorum şöyle yaşamayı. Tuvaletten mutfağa, mutfaktan tuvalete bir hayatta yaşamayı reddediyorum diyor. Neden? Ruhun lezzetleri tadı damağına gelmiş damağına. Bu adam böyle bir lezzeti bırakır mı? Allah Allah. Ama gel de bu lezzeti tatmayanlara anlat. Bir gün bu medreselere böyle gelip giden bir çocuk vardı. Çocuk genç yaşta ama girmediği bozuk hayat kalmamış. Gencecik çocuk ha. Ne kadar üzücü değil mi? Gencecik çocuk girmedi hayat kalmamış. Neyse. Hakikatlerle tanışıyor ediyor. Her birisine tövbe ediyor. Çocuk namaza niyaza başlıyor. Evde anne baba da böyle farklı kafada insanlar. Çocuğun bu halini görüyorlar. Çocuğu psikoloğa götürüyorlar namaza başladı diye. O klasik şey modeller var ya. Oğlum gel otur benim yanımda iç falan, o modellerden yani. Çocuğu alıyor. Psikoloğa götürüyor. Diyor ki psikoloğa ya diyor bizim çocuk genç ama diyor ihtiyar davranışı göstermeye başladı diyor. Namaz için diyor. Ötekinin de hiç duyguları açılmadığından doktorun o da benzer cümle kuruyor. Diyor ki arada oluyor böyle ya, böyle hastalıklar oluyor manevi diyor. Dur bir ilaç yazayım diyor. Yani çocuğun namaza başlaması, fıtratına yönelmesi psikolojik hastalık olarak gözüküyor. Hadi çocuğun
yakındakiler anlamadı. Hadi ana baba anlamadı. Doktor bile anlamadı. Neden anlamadı? Çünkü namazın ve ibadetin içerisindeki lezzeti alabileceği bütün duyguları ölmüş. Anladın mı olayı? O yüzden ya namazın içinde ne lezzet olabilir ki? Diyerekten çocuğa ne gözle bakıyorlar? Kafayı sıyırmış, yakmış bu çocuk. Biz böyle vakalar gördük diyor. Ne veriyor? İlaç veriyor. Neden? Duyguları tatmin edemezsen uyutmak zorundasın. Şaka gibi değil mi anlattığım olay? Yani kainatın yaratılış amacına bak. Şu az önce bahsettiğim diyaloğa bak. Allah Allah. Bir insan manevi lezzetleri tatmayınca hayatı 4 maddi lezzetten ibaret sayar. Yedim, içtim, gezdim, affedersiniz şehvani arzuların etrafında koştum. Şu an insana aldatıcı ve gaflet veren medeniyet fantazilerine bakın. Her birisi bu 4'ü etrafında çevrilmiştir. Allah Allah. Ne kadar enteresan hayatlar ya. Şimdi demek ki manevi lezzetleri alabilmek için ruhu uyandırmak lazım. Bak şimdi şuraya bir Antep sofrası kurdum Ömer. Yuvalamalar. Allah Allah. Lebeniyeler. Balcan kebaplar. Altı ezmeliler. Allah Allah. Ali Nazikler. Beyranlar. Bak. Allah Allah. Bir de o tereyağında beyin yapıyorlar ya. Kurdum Antep sofrasını. Halis de yanında uyuyor. Şimdi Halis için bu sofranın varlığıyla yokluğu arasında bir fark var mı? Yok. Neden yok biliyor musun? Halis'in bu sofradan lezzet alacak duyguları uyuduğu için. Hani o duyguları uyuyan birisine namazın önemi yok ya, onu anlatıyorum. O esnada birisi Halis'i dürtse, uyandırsa. Halis de Urfalıdır ha. Şöyle gözünü bir açıyor. Oo, Balcan Isot Frank. Şimdi bu Halis'i bir daha onun bir tadını aldıktan sonra, koku da tattır ya, bir kokusunu aldıktan sonra uyutmak mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Bak aynı bizim halimiz böyle. Öyle bir gaflet uykusundayız ki yanımızda kurulu sofraların lezzetini bilmiyoruz. Namaz sofrası. Namazın içindeki lezzet tarif edilemez. Tarif edilemez. Tarif edilemez. İmam Ali Efendimiz kendisine saplanan oku namazda çıkarın diyor. Allah Allah. Bak değil oku. İmam Ali'yi orada doğrasan oralı değil. Neden? Çünkü namazda orada değil. Başka bir alemin başka lezzetleri açılmış. Ya nasıl bir lezzet? Şimdi namaz sofrasının lezzetini bilmiyor. Neden? O duygular uyuyor. Oruç sofrası. Ben dışarıda tutmayan biri, genç tanıdığım birini gördüm de böyle tenkit ve kınama olarak düşünmeyin sakın. Ben üzülüyorum diyorum. Böyle bir sofrayı niye kaçırıyorsun diyorum yani. Niye yani? Ve üzülerek söylüyorum, hani eskiden saygı kültürü vardı ya. Birinin önünde yemez içmezdin. O kültür bile gitmiş. Eyvah diyorum ya. Bu kadar mı gitti bunun lezzeti? Ona üzülüyorum yani. Onun ahirette denk gelebileceği bir şey. Yani benim orucum kesin kabul oldu makamı da söylemiyorum. Ben de yalvarıyorum Allah'ım benim orucumu da kabul et diye. Ama onda o basamak da yok yani. O kadar üzüyor ki beni. Çünkü orucun bir manevi sofrası var ama onun duyguları uyur halde. Ya bu Allah'a dua etmenin içinde var ya bir manevi sofra var. Allah Allah. Tam böyle darlandığım bir esnada secdeye gittiğiniz anı hatırlıyorsunuz mu? Ya şunu şuradan kaldırasın gelmiyor ya. Böyle sürtesin geliyor. Ya öyle bir lezzet veriyor ki sığınma. Çok acizsin ya. Sonsuz kudreti de bulunca bırakır mı insan? Bırakmaz. Şurada gariban adam dayısını bulunca bırakmıyor ya. Benim dayım bu işleri çözer diyor. Allah bırakılır mı ya? Öyle sofralar var ki yanında duygular uyuduğundan dolayı lezzet alamıyor. Şimdi bebeğe ilk bal verilirken bebek biraz direnir. Yani biberonundan başka bir şeyi ağzına almak istemez bebek. Şöyle kaşıkla ebeveyn vermeye çalışır, direnir bebek. Emnem yapar böyle. Daha sonra biberonunu bala batırırlar, bebeğin ağzına verirler. Sonra bebek ne yapar? O balın tadını alır, yapışır saplanır. Artık böyle boş su verirsin, bebek inga inga der. İnga inga inga. Yani diyor bana o ballı olandan verin diyor yani. Anladın mı? Onların lehçesi. Şimdi nefis aynı böyle. İlk lezzeti alana kadar çok direniyor. Yok diyor ben bu lezzeti istemem. Namazdaki lezzet bana gelmez. Oruçtaki lezzet bana gelmez. Ben böyle namaz oruç diyorum da siz daha derini biliyorsunuz. Allah'ı tanımanın, derin tanımanın, Kur'an içindeki manaları anlamanın, sahabe gibi Allah için fedalar etmenin, uykular bölmenin, hicret etmenin, yollar gitmenin. Bunun içerisindeki lezzetin ne olduğunu hem dünyada hem ahirette göreceğiz Allah izin verirse inşallah. Apayrı lezzetler bunlar. Sahabe gibi olmak. Benim lezzet dediğim olay, namaz oruç diyorum da siz orada kalmayın. Sahabe gibi olmak demek yani. Lezzetin tekamül ettiği nokta orası. Kemal bulduğu nokta orası yani. Sahabe gibi olma noktası. Nefis bir ikna olsa oralarda, bir ikna olsa, o tadı bir ağzına çalsan ondan sonra o biberonu daha terk etmeyecek. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone,
bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.